yarım saat mi 40 dakika mı morgda kaldım. Ayağımda ölüm tarihi ve saati yazıldığında farkına vardım nerede olduğumu. Ölümden geri dönmeyi ben yine maddeyle kutladım. Ben aylarca annemi öldürmeyi planlıyordum. Annem benim maddeyle aramda bir duvardı. Ben o duvarı yıkmak zorundaydım maddeyi kullanmak için. Toplam suçlarımdan dolayı 7 defa cezaevi hayatım oldu. Benim adım Pervin, soy isim Rüstemli, Azerbaycan Türk'üyüm, 33 yaşındayım. İlk 13 yaşında maddeye başladım ve 17 seneden fazla bir madde geçmişim var. Şimdi madde kullandığım dönemlerde maalesef maddeyi kullanmak için satıcılık yapmak zorundaydım. Ve bu satıcılık yaptığım için birçok cezaevi süreçlerim oldu. İçicilikten, hırsızlıktan birçok dosyam oluştu maalesef. Toplam suçlarımdan dolayı 7 defa cezaevi hayatım oldu. Hırsızlık yaptım, gasp yaptım. Birçok kişiye bu noktada zarar verdiğim için de böyle adli süreçlerim oldu. Yani cezaevi süreçlerim oldu. Bu madde bağımlılığında maalesef böyle bir süreç var. İlk kişi evinden hırsızlık yapmaya başlar. Ondan sonra evde satılacak veya hırsızlık çalınacak bir nokta yoksa artık dışarıdan başlıyor. Akraba veya çevre veya komşu. Bir süreçten sonra artık madde bağımlılığı ilerledikçe maalesef artık farklı yerlerden, farklı kişiliklerden hırsızlık yapmak zorunda kalıyor. Aslında benim babam da madde bağımlısı olduğu için ailede çok geçimsizlik vardı, maddi sıkıntılar vardı. Bundan dolayı çalışmak zorundaydım ben. Ben ortaokulu bıraktım ve çalışmaya başladım. Ben böyle diyeyim, hayata adandım. Bu hayata adanma döneminde çalıştığım mekanda bizim patron kullanıyordu. Madde kullanıyordu. Aslında ben merak ediyordum. Bu kişi sabah geliyordu, stres, kaygı, öfke yaşıyordu. Ama iş bittikten sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyordu. Ve bunun nasıl bir süreç izlediğini takip etmeye başladım. Artık depoda geçip madde kullandığının farkına vardım. Ve bir süreçten sonra ben de istedim kendisinden. Neyi kullanıyorsun diye meraktan. Ben ona yaklaştım, istedim maddeyi. Benim dediğim gibi ilk maddeye başlama yaşım çalıştığım ortamda patronumla birlikte oldu. Ve bir süreç onunla kullanmaya başladıktan sonra artık kendi maddemi kendim tedarik etmek zorundaydım. Onun için artık çevreden araştırmaya başladım. Benim kullandığım madde her kullanımı ölümle eşitti. Ben damar yoluyla 17 seneye yaklaşık kullandım. Bu süreci benim ailemden 11 sene saklayabildim. Madde kullandığımı. 11 seneden sonra ailem farkına vardı ben madde kullandığımı. Ve bunun yanı sırasında dediğim gibi ben artık o zamanlar uyuşturucu kaçakçılığı yapıyordum. Onun için kullandığım madde uyarıcı madde olduğu için, sentetik bir madde olduğu için uyku olmuyor. Ve bir haftadan fazla uykusuz kaldığım zaman mahalleye geldim ve çocuklar dedi ki piyasaya yeni malzeme gelmiş. Bakacağım mı tadına? Dedim gelirim. Ben gittim evde maddemi kullandım. Krizdeydim çünkü o anda. Maddeyi kullandıktan sonra beni davet ettiler. Bizim binanın bir çatısı vardı. Biz orada madde kullanırdık hep. 3 arkadaştık. Ben yukarıya çıktım. Yeni madde kullandığım için çok aşırı doz kabul etmedim. Ama onlar aşırı doz kabul ettiler o anda. Orada o maddeyi kullandık biz. Biz kendimizden geçtik o maddeyi kullandıktan sonra. Ve ben bir süre sonra kafamı kaldırdım. Birisinin yerde bayılmış halde. Birisi ise mosmor, morarmış bir renkte gördüm ben. Benim ayağa kalktıktan sonra artık birisine yardım edecek bir durumda değildim. Benim kendime yardım edecek bir kişiye ihtiyaçtı o zaman. O çatıdan indim aşağıya. Benim kaldığım binada içici bir arkadaşımız vardı. Onların kapısını çaldım yardım et diye. Artık o çocuğu en son ben o çocuğun yüzünü gördüm. Ondan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum yani yaşamadım. Beni hastaneye kaldırmışlar. Bir arkadaşım zaten madde kullandığımız alanda hayatını kaybetmişti. Birisi ise acilde hayatını kaybetti. Ve ben bu süre içerisinde 9 güne yaklaşık komada kaldım. Komada kaldıktan sonra benim kalbim durmuş ve kalp durumundan dolayı bekletmişler
ve beklettikten sonra küçük kardeşime haber etmişler. Kardeşiniz aşırı dozdan hayatını kaybetti diye, gelin cenazenizi alın diye. Orada artık küçük kardeşim, annemde kalp rahatsızlığından dolayı hiçbir şey söylemeden kendisi gelmişti oraya. Ve ben artık tahmini yarım saat mi 40 dakika mı morgda kaldım. Ve ben orada gözüm açtığımda nerede olduğumun farkında değilim ama krizde uyandığım için ben oradan çıkmam gerekiyor. Madde kullanmam gerekiyordu çünkü krizde olduğum için. Ben çıkmak için bir yer aradığımda baktım ayak ucumda uzun bir çizgi ışık var. Ben o kriz anında oradan çıkmayı düşündüm ve kendimi iterek oradan çıktım. Ve çıktığım her yer bembeyaz. Ben nerede olduğumun farkında değilim. Aslında benim için çok da önemli de değildi nerede olduğum. Benim orada bir tek odaklandığım şey yeniden madde kullanmaktı. Ben en son artık üzerimde kefen vardı. O düştüğünde artık ayağımda ölüm tarihi ve saati yazıldığında farkına vardım nerede olduğumun. Ama yine benim için çok da önemli değil. Ben o anda kapıyı çaldığımda güvenlik geldi, beni bekletti. Kapıyı açmadı bana. Doktor, güvenlik, bir de aile, kardeşim geldi. Ben üzerimi giydim bu süreçten sonra. Kardeşime söyledim, sen oyala, ben kaçacağım. Ben madde kullanmam gerekiyor diye. Kardeşim artık o anda biliyor zaten insanlara zarar vereceğimi, kendime zarar vereceğimi bildiği için orada bana yardım etmek zorunda kaldı. Ve ben 2. kattan atlayarak kaçtım madde kullandığım yere. Maalesef madde tüm duygularımızı, tüm hislerimizi elimizden çaldığı için hiçbir şeyden korkumuz yoktu. O an benim için ölümden geri dönmeyi ben yine maddeyle kutladım. Maddeyi kullandıktan sonra kafamı kaldırdım. Aynı mekandayım ama aynı insanlar yok çevremde. Hatta orada ben sistem de yaptım. Beni bırakıp gitmişler diye. Ben bu olayın üzerinden bir hafta geçtikten sonra farkına vardım ben arkadaşlarımın hayatını kaybettiğini. Ama bunu söylüyordular bana. Zannediyordum beni maddeden uzaklaştırmak için korkutuyorlar diye. Ama en son beni onların mezarlarına götürdükten sonra ben farkına vardım. Onlar hayatını kaybetmiş. Ama bu durum aslında bir madde bağımlısının maddeden uzaklaşmasına gereken bir örnekti. Ama ben bunu böyle değil, maddeyi artık aşırı kullanmak için. Çünkü ben orada kendimi suçluyordum. Benim yüzümden hayatlarını kaybettiğini düşünüyordum. Onun için daha çok madde kullanmaya başladım o dönemler. Şimdi ben madde kullandığım dönemlerde benim babam da eski madde bağımlısı olduğu için bir kız kardeşim var, bir küçük kardeşim vardı, bir de annemdi. O dönem 14 yaşında cezaevine girmek biraz korku, biraz kaygının olması insanı telaşlandırıyor. Bir de madde kullandığım dönemde kişinin özgürlüğü olma kısmı, yani istediği zaman yatması, istediği zaman hareket etmesi, bu özgürlüğün kısıtlanması, bir de artık orada ne yapacağım? Şimdi sokakta evet 14 yaşına kadar çevremizde cezaevinde olan kişiler oldu. Anlatıyorlar, bahsediyorlar cezaevinde süreç böyle. Aslında biraz merak da vardı. Cezaevinde süreçler nasıl ilerliyor diyor. Artık orada zaten madde kullanım dönemlerinde suç olasılığı kaçınılmazdır. En son dediğim gibi maddeyle, içicilikle yakalandım ve gittim cezaevine. İlk içeriye girdiğim zaman biraz korku vardı, biraz telaş vardı ama dışarıdan bilgi edinmiştik madde kullandığımız dönemlerde abi dediğimiz kişilerden. En çok cezaevinin sürecinde olan da kişi ilk önce özgürlüğünü özlüyor. Rahat bir konfor hayatını özlüyor ama maalesef bende iki şeydi özlediğim şey. Özgürlük ve madde. Başka bir şey hiç kimseye, ne annemi, ne kardeşlerimi, ne de farklı bir tadı, bir lezzeti özlemiyordum. Şimdi cezaevinde maalesef orada da artık suç, içeride de suçlar var. Orada da uyuşturucu trafiği dönüyor, içiciler var, farklı satıcılık durumları var, kumarlar oluyor, kumar oynamak falan. Bunun gibi birçok olaylar oluyor. Ben cezaevinde böyle söylüyorum, hiç kimse benimle ilgilenmiyordu cezaevi sürecimde. Annem ayda bir defa gelirdi, gelmezdi. Madde kullanımından yakalandığım için ailem beni biraz o süreçlerde dışladı. Madde kullandığımdan dolayısı. Onun için ayda bir defa gelen oluyordu yanıma.
Ve ben orada kumar oynamak için para bulamıyordum veya madde içmek için para tedarik olmadığı için maalesef içeride artık bir süreçten sonra madde kullanmaya başladım ve satıcılığını yapıyordum içeride. Yani böyle söyleyeyim, burada kurye diye deniyor cezaevinde. Aracılık yapıyorduk cezaevi sürecinde kullanmak adına. Birkaç defa farklı durumlar yaşandı, yani böyle söyleyeyim, olaylar yaşadım. Kavgalar oldu ve bu kavgadan dolayı 2 sene 7 aylık cezam 4 sene 8 aya çıktı maalesef. Cezaevinde üstünlük kurma çabası var herkeste. Çünkü cezaevinin kendi kuralları var. O kurallardan bir tanesi de üstünlük kuracaksın. Ve bu süreç içerisinde biraz farklı bir koğuştan bir arkadaş vardı. Onunla bir sorun yaşadık. Ve küfürden sonra kavga gürültü olduğundan dolayı benim cezam daha çok uzamaya başladı. Benim yattığım koğuşta dayılar koğuşu gidiyordu. Orada hepsi kabadayılar, eski azılı suçlulardı. Onlar hepsi müebbet ceza yatıyorlardı. Biz onların yanında saygılı durmak zorundaydık. Çünkü bizim üstümüz onlardı cezaevinde, böyle söyleyeyim. Onların gölgesinde biz takılıyorduk ve hiç kimse bize sorun çıkartmaması için veya farklı durumlar olmaması için biz onların yanında kalıyorduk, takılıyorduk böyle. Cezaevi sürecimde benim yattığım koğuşta uyuşturucuyla gelen hiç kimse yoktu. Hepsi cinayet, hırsızlık, bu gibi dosyalarla yatıyordular. Madde kullandığım dönem artık annem farkına varmıştı, artık ben kullanıcı değil, hem kullanıcı hem satıcılığını yaptığım için başkalarının çocuklarına zarar vermemem için annem beni şikayet ediyordu. Annemin çaresizliğinden kaynaklanan bir nokta aslında bu, ama bu benim için o zaman böyle algılamıyordum. Ben evde madde kullandığım zaman artık annem çaresizliğinden, annem beni narkotik şubeye şikayet edip beni aldıklarında onların yüzündeki mutluluğu ben sezdim beni alırken ve ben o süreçten 2 sene 7 aya yaklaşık bir ceza aldım. Ve o cezaevi sürecinde ailemin bana yaptığı şey, ben artık ailemle düşman olmuştum. Çünkü beni her defasında böyle yakalatması veya şikayet etmesi. Ben bu cezaevi süreç içerisinde uzun süre çıktığımda annemi ortadan kaldırmayı planlıyordum. Yani annem benim maddeyle aramda bir duvardı. Ben o duvarı yıkmak zorundaydım maddeyi kullanmak için. Ben aylarca annemi öldürmeyi planlıyordum cezaevinden çıktıktan sonra. Çünkü annem maddeyle benim aramda bir duvardı. Ben o duvarı yıkmam gerekiyordu. Aslında bu annem de olsa fark etmiyor. Hangi sevdiğim kişi olsa bile, yani ben onu maddeyle benim aramda hiç kimse olmaması gerekiyordu. Onun için böyle bir planlama yaptım. Ben annemi zehirlemek istiyordum. Çünkü orada artık suç bizim üstümüze kalmaz. Farklı bir algıya dağıtmak adına böyle bir şey planlıyordum. Ben bunu dışarı çıktıktan sonra unuttum. Yani böyle söyleyeyim, yapamadım. Annemi gördüğüm anda artık o duyguyu mu diyeyim, o şefkati mi diyeyim gördükten sonra unuttum bunu. Yani erteledim, unutmadım da, böyle söyleyeyim, erteledim. Zamanı geri alma gibi bir şansım olsaydı madde kullanmazdım. Çünkü madde benim ilk önce 17 senemi elimden aldı. Uzun süre özgürlüğümü elimden aldı. Saygımı, sevgimi, hayallerimi elimden aldı aslında madde. Onun için eğer geçmişi geri getirebilsem veya hayata yeniden gelirsem madde kullanmamayı tercih ederim. Cezaevi hayatı bana sokaktaki o olgunluğu verdi. Bizde böyle bir tabir var. Üniversiteden mezun olamadık ama sokaklardan mezun olduk. Böyle söyleyeyim. Ben bugünkü günü belki 33 yaşında olabilirim. Dış görünüşüm 33 yaşı gösterebilir ama iç dünyamız maalesef belki de 50 yaşında, belki de 60 yaşındaki kişilerin bilgileri katardır. Hayata dair, yaşantılara dair, biliyorsunuz kişiyi yaşlandıran yaşı değil, yaşadıkları oluyor maalesef. Şimdiki süreçte maalesef gençler özentiyle hayatlarına devam ediyor. Bu biraz genç toplumda birilerine özenmek, sokaktaki kişilere özenmek, biraz maalesef ortama kabul görmek için genç kardeşlerimiz biraz normal olmayan kişilere özeniyor. Meraktan özentiler ortaya çıkıyor. Maalesef biliyorsunuz artık son zamanlarda genç çocukların cinayetleri veya insanlara zarar vermesi maalesef birçoğusu özentiden oluyor.
Ben uyuşturucuyu bırakabileceğime hiçbir zaman inanmıyordum. Örnek de yoktu zaten bunu görmem için. En son cezaevindeyken ailem sosyal medya üzerinden Limonayık Yaşam Derneği'ni bulmuş. Beni aslında kandırarak getirdiler. Tatil adıyla getirdiler Türkiye'ye. Ben derneğe geldim. Kişilerin madde kullanmasını, uzun sürede madde kullanmadığını gördükten sonra rol model olduklarını görerek uyuşturucuyu bırakabileceğime inandım. 3 aylık rehberlik süreci aldıktan sonra artık bizden sonra gelen kişilere rehberlik yapmak amacıyla, bir rol model olmak amacıyla hala sürecimize devam etmekteyiz.